En son bölümü yine burada bitirmiştim. Buraya gelmemizin de bir sebebi vardı. Saat 4'te buradaki bir yemeğe yetişmek. Bir sürü ırkçı insanla uğraştık geçen bölüm. Yani önümüze gelen ırkçı, böyle bize işte ırk teorisini falan kanıtlamaya çalışıyor. Bir de böyle hani cahil cahil konuşanı da var, işte acayip bilimsel konuşanı falan da var ama özüne baktığımız zaman hepsi ırkçı ve bizden de yani oyun bu ırk teorisini içselleştirmemizi istemişti şurada. Ee, Sanıyorum ki şu seçenek o olacak ama ben o kadar istemedim ki bunu. O check'te bir hata yaptım ve şu anda kayboldu. Umarım tekrardan gelir çünkü başka türlü geçemiyoruz oraya yani. Bakalım. Şimdi buralarda oyalanacağım saat 4'e kadar. Şuraya gitmek istiyorum. Önceki bölümlerde birkaç aslında böyle not almıştık. Mesela Kuno'ya bildiklerini sormak. Burada limana ulaşmamız gerekiyor. İşte limana ulaşmak için bir şekilde bir tane ırkçının biri olmamız gerekiyor yani çok komik bir şekilde. Geçen bölüm kitapçıya daldık. Orada kitapçının sahibi Pleasance'ı şeye ikna ettik. Arkada lanetli bir mahlukat var. Ben de işte böyle supernatural işlerde çok iyiyim. Ben bakayım falan dedim. Sonra hala ödememiz gereken bir 130 real var. Kimliğimiz kayıp. Onu arıyoruz hala. Kuno'yla konuşmamız gerekiyor. Bir de Guard diye biri varmış ki kendisi otelin eee, şeyi, restoran müdürü. Onlarla konuşmamız gerekiyor. İnsanlara dövmelerin anlamını sorma görevimiz var. Sylvie ile konuşmamız gerekiyor. Kendisi yine bu otelin restoranında çalışan diğer isim, diğer shift'te çalışan isim. Karaoke yapmamız gerekiyor. Sesimiz çok kötüydü ve silahımız kayıp, onu arıyoruz. Bunlar da tamamladığımız şeyler. O zaman e, önce şuradan bir şey kontrol edeceğim. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Bakalım zilde hangi isimler var? East Delta Commerce Center. This must be the name of the doomed commercial area. Nerede görüyoruz onu? East Alpha. Pinball var. Herhalde buradan bahsediyor. Bu işe de dalabiliriz. Buraya daha sonra girelim diyorum ben. Kuno'ya gideceğim şimdi. Kuno ile konuşalım bakalım. Şerefsiz çocuk. Kuno. Bakalım bize neler söyleyecek. Yine ben. Fuck does Kuno care? Durduk yere böyle hemen Kuno'nun skin'de mi sanıyorsun diye başladı hemen yani. Empati kuramıyoruz. Ne soracaktık? Cesetle ilgili başka şeyler soracaktık. Ya da olay yeriyle ilgili sorabiliriz. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? Ölü adamın kıyafetleri çöp konteynerindeydi. Ne arıyorlardı orada diye Kuno'ya soruyoruz. Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Böyle şeyler umurumda değil diyor. Ee, Bilmem gerekiyor diyeceğim. Yani bu çocukla uzlaşmak gerçekten mesele. Bakalım neler diyecek. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Sağ ol. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Bizi dolandırmaya çalışıyor Kuno. Hemen 500 real istedi. Otel odasını dağıtmanın bedeli 130 iken böyle bir eşofman altı verecekmiş bize 500 reale. You'd Okay. have to be blind not to notice the giant white letters FALN running down his trouser leg. FALN şeyde de yazıyordu. Limanın duvarında da yazıyordu.
Dur biraz. Sana onun kıyafetlerini sordum. Bunları burada görün. Hayır, böyle demeyeceğim. Söyle bakalım o eşofmanı o kadar güzel yapan şey nedir diyorum. Anlatsın da dursun bakalım. Pig, these are found modulars, liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants scientists. Eşofman bilim insanları tarafından üretilmiş özel bir eşofman olduğunu söyledi. Believe it, you need this shit. Buna ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Hızlıca naylon kaplı eşofmanı gösteriyor. Grafit siyah renginde ve yepyeni duruyor. Demek ki ya kurbanın eşofmanını çalmış ya da çocuğa belki de şey olarak vermiş olabilirler. E, Rüşvet. Aklıma gelmedi. These could drastically improve your chances of survival in the urban wilderness. Gerçekten kaliteli malzemeye benziyormuş. Coach Physical Instrument endorses these pants. They are tartan ready. Okay. They will also make you into an idiot. Evet, eşofmanı sonra alabilirim. Onu sonra konuşuruz diyorum. Demiyorum. Şöyle mi desem? Dur biraz. Sana onun kıyafetlerini sordum. Ya bu seçenek çıktığına göre kaybolmaz herhalde diye düşünüyorum. Soruşturduğum olay yeri kurcalamasıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Zaten pantolonum var da diyebilirim. Bunu biraz üstüne gidelim. Look, Kuno ain't seen shit lying around, except for that up there. Now you want performance gear or not, Grandpa? Bize dedecik dedi. Sağ ol. The lieutenant remains silent, but his expression couldn't say, "I told you so," any louder. Evet. Yani bize şöyle bir göz devirdi. Bakarız eşofman için diyorum. Alright, Pico, shit's rolling. Don't do business with the pig, Kuno. He's gonna steal all your money, Kuno. Biz de dalavere çevirebiliriz. Bu hiç tabii aklıma gelmiyor iyi bir insan olarak. Ama ben de alıp kaçabilirim yani ufacık çocuk elimin tersiyle vurduğum gibi yere yapışır. Ama ne yazık ki böyle bir şeyim yok. As you can see, Kuno and C don't trust you. Can't do business without trust. Eşofman altını satın almamız gerekiyor. There's more to his distrust than being a pig. He feels threatened by something obscure in you. What that is, however, remains a puzzle for now. Bendeki anlamlandıramadığı bir şeyden dolayı tehdit altında hissediyor diyor. Bunun olduğu ise şimdilik bir muamma. Direkt çöp konteynerini soralım kupadan önce. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Bunun malları diyor. Demek ki çöpten buluyor o da. Böyle diyelim. Fuck does Kuno care about your hunch? That's your shit. You figured it out. Okay. Bir de kupa var. The fuck? A mug in the trash. Is this about the fucking clothes again? Bu hoş Güney Samaralı adam tasvirinin onunla bir alakası var mı? Tuhaf tarihi bağlamı dışına çıkarılmaması daha iyi olan kupanın onunla bir alakası var mı? Irkçı kupanın onunla alakası var mı? Irkçı dersem bu çocuk hiçbir saygısı olmadığı için bu şekilde şey yapmaz. Bu da çok ağır gelir ona. Şöyle diyeyim. 2 numara. Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you picked it after the mug fucker? Cause he's the clothes fucker? Kupanın sahibi aynı zamanda kıyafetlerin de sahibiymiş. Bu güzel bir bilgi. Can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Aynen öyle. Biri olay yerini kurcalamış. Bazı şeyleri temizlemiş. Shit, that's tense. Someone's going to the beatdown basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Evet, döveceğiz onu. Sen kim olduğunu söylersen ama. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Evet. Tell the Kuno who it was. He's curious. He likes putting two and two together here. O da bilmek istiyormuş. Heyecanlandı. Dövülecek kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno. Sürekli küfür yiyip duruyoruz bu bereli çocuk tarafından. Yeah, get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo.
get your shit done and out of Kuno's face. Okay. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Yani şunu yapabilirsek empati puanımızı biraz yükseltip herhalde Kuno'nun belki de kanına girebiliriz. Neyse ben şimdi Kuno gidiyorum. doesn't fucking care. Evet. İğrençsin Kuno. Şu çöpe bir kez daha bakalım. Giyersek. Hop. Evet. The trash container stands in the spring snow. The Bakalım. smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Evet. İğrenç bir koku karşıladı bizi. Yemek atıklarını It's arıyorum. just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, Şeyler oldu. Bir şeyler daha varmış yemek artıklarının arasında. nothing. It's nothing. Nothing more to see here. Hiçbir şey yok diyor. İçimizdeki deniz. What's this? Bu da ne? Diyoruz. Ne? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Bir şeyin köşesine benzeyen mavi bir plastik varmış. Something Alın. larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written in a man's handwriting. Bir erkeğin el yazısıyla yazılmış çeşitli notların olduğu bir defter çıktı. Officer, is that your paperwork? Bizim yazdığımız bir rapor mu acaba? Bir dakika, bu imkansız diyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum demek daha doğru sanırım. It is. Look, the plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form in there. Otopsi formu bile var diyor. Demek ki bu cinayet için tuttuğumuz dosya buradaymış. Acaba üzerine bir şeyler yazmış mıyız içmeden önce? If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Tarzım bozuyordu. Çok saçma bir cevap. Ona baktıkça kötü şeyler seziyorum. Belki de büyük katliamın başlaması için onu ortadan kaldırmak zorundaydım. Başlaması için diyor. Başlamaması demiyor. Okey. Sanırım artık polis olmak istemiyordum ve bu yüzden çöpe atmıştım. Bilmiyorum. Burling'den biri çöpe atmıştır belki. Nereden bileyim? Ben sıkıcı biriyim. Şu an bununla konuşmak istemiyorum. 4 numara daha bizi güvende herhalde tutacak bir şey. Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime, or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. Evet, bir başka hatayı da yüzümüze çarptı. Kimliğimiz ve silahımızdan sonra böyle bir resmi rapor, belgeyi çöpe atmışız. Peki, öyle yapayım. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Okey mi çöp Some diyoruz. items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the Interact tab to read your paperwork. Pekala. 4. duvarı da kırdık. The container sounds a muffled gong. Okey. Şimdi bakalım. Eldivenleri çıkartalım. Böyle bir defterimiz var. İğrenç yemek artıkları üstünde. Etkileşime girelim bakalım. Ama öncesinde şunu bir okuyayım. Bu çöpte bulduğun defter bir adamın sıkış tıkış el yazısıyla yazdığı notlarla dolu. Daha yakından bak. Belki soruşturma hakkında not almaya başlamak için kurtarılacak durumdadır. Olabilir. Etkileşime girelim. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Mandalın zar zor tuttuğu kağıtla altlıktan sallanıyor diyor. Pisuvar temizleyici kokusu da seti tamamlıyor. Başka bir şey var mı? There's a piece of toilet paper,
Or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Tuvalet kağıdı da yapışmış. It's a metaphor for you. Teşekkür ederim bana böyle bir şey söylediğin için. Bize mavi plastik altlığın arkasına hayatı pahasına tutulmuş bir iğrenç, pis tuvalet kağıdı dedi. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Kağıtlara bakalım. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. Islandığı için deforme olmuş, yazılar okunamıyor falan. Bakalım. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Çok da okunamıyor ama yine de belki bir şeyler çıkartabiliriz bu yazılardan. Neler var, neyle ilgililer diyoruz. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. Tamamlanmasa da bizim görevlendirildiğimiz vakaların notları, raporları varmış. Okay. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Haftada 2 vaka almışım Ocak'tan beri. Bayağı iyi aslında. Resmi bir dosya açmam gerek, yer var mı? Haftada 2 vaka, iyi bir vaka yükü mü teğmen diye ona bir soralım. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Çok böyle genius falan değilsen, Sherlock Holmes falan değilsen yani biraz fazla dedi. Ben öyle yapmışım diyorum. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Haddimi aştım diyor. Evet, tükendim diyorum. That's okay. We all do, sooner or later. Biraz içimizi açmış olduk kime. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Adlandırma kurallarından bahsedilmiyor muydu? Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Okay, hafif organize bir şekilde ilerliyormuş bizim kullanışlı ama edebi isimler veriyormuşuz vakalara. Bir de soruşturmanın dosya numarası da kenarlarına yazılmış ama çoğunda varmış bir isim. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Bayağı artistik yani bu isimlendirme işine biraz önem vermişiz. Hem de büyük harfle yazılmışlar diyoruz. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Enteresan vakalarda çalışmışız. Öteki dünya duvar resmi diyor. Kare mermi deliği cinayetleri. Bu enteresanmış. Bir diğeri de çözülemez dosya. Hadi bakalım. Daha var. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location and the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Beklenmedik bir yerde koltuktaki adamlar, nargile salonundaki cinayet ve çöken bina diye isimleri varmış. Cinayetler bariz bir şekilde öne çıkıyormuş. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them,
up close. Kime anlatalım? Diyelim ki böyle böyle isimlendirmişim. Bu arada haberin olsun. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Yok, ben nümerik olmayan şekilde. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Evet, bunu çoğu, hatta neredeyse herkes yapıyor diyor. Neden? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Evet, kendi aralarında bir şakalaşma gibi kullanıyorlarmış gayri resmi bir şekilde. Bu enteresan da hakikaten, onu söyleyelim. Bir dosyaya kara mermi deliği cinayetleri adını vermiş. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. Evet, yani kendini eğlendiriyor zaten, yeterince dark bir iş olduğu için. I pray his loved ones never find out. Evet, yakınları öğrense bayağı tekme tokat döverler seni. Ne olmuştu ona? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Ray çivisi biraz fazla ağır. Okey, bakalım defterde yer var mı? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Okey, 15 sayfalık bir şey varmış. Temiz kutular sayfalar üzerinde ayrı bölümler oluşturarak dosyayı tamamlanması gereken alt görevleri ayırıyor diyor. Bizim burada yapıyor olduğumuz gibi. Ama şu enteresandı. Tam olarak bir taneye daha yer var diyor. Yani son vakamız bu cinayet olacak gibi duruyor, bakalım. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Okey. Kağıda dök diyoruz, yazıyoruz. Sadly, the letter only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. Evet, bu büyük olaya yakışır bir kalem değil. Kimde var ama kalem sürekli yazıp duruyor. The lieutenant looks at his blue notebook. Two fat, shiny pens hang from the binder, like large caliber bullets on an ammo belt. Sende olmaz mı be kalem? Vardır sende kesin diyerek sorduk ve doğru çıktı. Bu adam bambaşka bir polis. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Fazla sahipleniyor ama kalemlerini. Bu biraz şu anda problem. Alabilir miyim diye böyle bir rica ediyoruz Know that I kendisine. give this to you with resentment. Tamam, umurumda değil. Ben yazı yazmak istiyorum. The tasks you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash freehand, uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Hey, çok iyi yazıyormuşuz. Inspect the victim's body. Cesedi incele. Get the body down. Cesedi indir. Interview the cafeteria manager. Okey. Şimdi şuradaki görevlerimizden bahsediyoruz. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Okey, tamamladıklarımızın üstünü çiziyoruz. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Ben şahsen üstünü çizmek yerine yazdığımın yanına tik atmayı tercih ederim ama bu arkadaşımız, yani biz aslında üstünü çiziyor. Ben kıyamazdım. Hemen dosyamıza isim vermiş olabilir misin diye kime soralım? O da eğlenmek için isim veriyormuş. Yoksa da bir isim bulalım bakalım. No, actually. Any ideas? Asılmış adam, aynanın ardında bekler seni erin yeler. Bu oyunun başında bize söylemişti. Batan güneş, iki ucu boklu değnek. Biraz buna benziyor açıkçası.
Asılmış adam güzel ama Hangman çok direkt yani. Bunlar falan çok abartılı yani. İki ucu boklu değnek. Yani bilemedim. Dümdüz bir adam olarak asılmış adam diyorum. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. Bak o da The öyle. Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. Evet, onu da aklımdan geçiyormuş zaten. Yani ilk akla gelen fikir gerçekten. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Seviye atladık. Asılmış adam demeye başlayacağım. Bu konuyu netliğe kavuşturduk. İyi oldu diyor. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Vaka dosyalarını peki şimdi okuyabilir miyim diyorum. Kim bize sistemi açıkladıktan sonra yüksek oranda okuyabiliriz diyor. Bakalım. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41, then date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700, the next world mural. Memur karakol diye ilerlemiyor muydu bu diye soruyoruz tekrardan. Eğer öyleyse adımız HDB diye gidiyor. Why, yes, your precinct number is 41. O zaman HDB ne? Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Evet, adımızı öğrenmeye bir adım daha yaklaştık. Horus Devi Berenger zannetmiyorum. Hram Darjan Bin Zekin. Çok sallama gibi duruyor. Bunlar benim ismimin baş harfi değil. Öyle hissetmiyorum. Okey. Vay canına, buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Ve sanırım RAC yani Rafael Ambrosius Costo demek istedin. Bu bizim kendimize uydurduğumuz isimdi. Ben wow demek istiyorum. Zaten kimliği bulunca da adımızı öğreniriz. I got nothing here either. Logic really isn't the best faculty to have this conversation with. But it's the one you got. So Evet. sorry. Mantığımızla bu şeyi bulamayız. Yeah, we're staying out of this business for now. HDB is bad news from yesteryear. It's shit, honcho. Ançel. Bir dosyayı okumak ne kadar sürüyor? It takes about half an hour to piece one together using the system you've devised. Where do you want to start? Kare mermi deliğini acayip merak ettim. It would be very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound in the victim's forehead. She's been sitting there for weeks on her rocking chair with a square hole in her skull, staring at the wall, her mouth agape. Bakıyorum. Kadın haftalardır orada sallanan sandalyesine oturuyormuş. Alnında kare bir delikle ağzı açık şekilde duvara bakıyormuş. That's all you got. From the half hour you've spent piecing it together, all you know is the entry wound was square-shaped. You never found the bullet. And then another body showed up, also with a square hole in his forehead. Birisi kare şeklinde delikler açıyormuş insanların kafa taslarında. Who knows? Those pages are missing. What next? Don't worry. One day. Tamam. Şu an ne yapacağız? Sayfalar eksik dedi. Saatte bir anda 4 oldu One day zaten. you may still catch the man with the square gun. Hemen Not gidelim. much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Tamam, defteri kenara koydum. Defter burada. Okey. Gidelim. Kim? Sendika yemeğine yetişmemiz lazım.
Evet, mutfak açılmış. Bulaşıklar kuruyor. Buram buram kimyasal madde ve çam ağacı kokuyorlar. Merhabalar. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. Evet, aşçı ile tanıştık. Gorazzi Kubek. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goranci and Kubek. Gorazzi. Okay. Ve Kubek. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Goranci Kubek. Please. It's not funny. Okay. Bu söylediği onun ismi değil galiba diyor mantığımız. Ne yaparsan yap ona Gorazzi Kubek deme diyor. Merhaba beyefendi diye sesleniyorum. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Fincanı bırakıyor ve bir şey söylüyor. Sol eli havada yaylar çiziyor diyor. Tencerelerin taneymiş gibi saçma sapan bir He şey söylüyor. smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Anladı bizi ve tencerelerini It's seviyor da. almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Okey. Başka bir şey lazımca sağ ol bu gösteri için. Maskülenliğe devam. Havada baharat, alkol ve domates karışımı bir koku var. Okey. Benim bu şeye girebiliyor olmam lazım. Sendika yemeğine ama giremiyorum. Şununla konuşalım. Can I help you? Başka bir şey gördüm. Another thing. Great. I love those. Evet, yemek salonu sendika için ayrılmıştı. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Okey. Zaten bu konuşmayı daha önce yapmıştık. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. Evet, bize bu şekilde laf da soktu. Daha önce de sokmuştu zaten. Acımadı. Devam. He hates the union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Evet, otorite kurmak adına misilleme yapmamız gerektiğini söylüyor bize beynimiz. Sendikadan nefret ediyormuş ama kendisi üzerindeki gücünü de gönülsüzce kabul ediyor diyor. Bu yüzden de moral bozukluğu var. Bundan saldırıyor diyor. İşlerin yürümesi için sendikanın kıçını yalamak zorunda ama çok yazık dostum diyorum. I don't. I'm simply providing a service, or really facilitating the offering of services to paying customers, and it doesn't matter. I don't have to explain myself to you. Evet, bize hesap vermek zorunda olmadığını düşünüyor. Ödeme yapan müşterilere hizmet sunulmasını sağlıyorum. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Evet, yani gürültücülerse konuşkanlardır da diyor kim? Nasıl buluruz onları peki? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even men on strike. Evet, greve ara vermelerini bekliyormuşuz. Okey. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Müdürün arkasındaki duvarda asılı saate bakıyorsun. Ha dedi. Saat 4'ü geçti. Yazıda 4'ten itibaren diyordu. Niye yemek sonunda kimse yok? Good question. Evet, niye yok diye o da ona soruyor. They're probably getting drunk or protesting something somewhere, or laying low after the, lynching. Bir dakika. Linçle alakası varmış tabii ki. Onu öğrenmiş olduk. Protesto zaten evet grevdeler. O neden They diyoruz. probably fucking killed that guy or something, and that's why. Böyle bir şüphesi var Garth'ın. Okey. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Evet yani tanışacağız belli ki. Yes. Bu arada çöp konteynerinin anahtarını vereyim. Thanks. I hope you found what you were looking for.
Pardon. İşte anahtarı verdik. Zaten içindeki her şeyi almıştık. En önemlisi de defterimizi unutmuşuz. Onu iyi ki oradan aldık. Aradığını işte bulmuşsun falan. Evet, kıyafetleri buldum bu arada. Onlarla alakalı bir şeyler soralım. How strange. I certainly didn't put them there. Size öyle bir şey demedik. Ee, belki de koyduğunu hatırlamıyorsun. Belki uyur gezerdin ya da füj falan yaşıyordun. Füj nedir ya? Personelden biri koymuş olabilir mi? Çöp konteynerinin anahtarı başka kimde var diye soralım. The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ee, tamam. İşçi oldukları için olabilir mi? Çöp toplama işleri, çevre hizmetleri. Çöpe neden bir şey koysunlar bilmem ama. Yani onlar evet direkt konteyneri boşaltıyorlar. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. Evet, yani kendi kendine çözülecek bir şey. Biz onun takibini yapamayız dedik ya. Okey. Thank you anyway. Tamam. Peki personelden biri koymuş olabilir mi? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. Okey. Sylvie ile zaten konuşacaktık. O sırada sorarız. Sağ ol. Hadi başka bir şey konuşalım diyoruz ama aslında konuşmayı bitireceğiz. Yes? Bye bye. Bir arada gelip karaoke yaparız. Okey. Böyle bir arkadaş gelmiş buraya. Onunla konuşalım. Hayvan gibi yer vermiş. Burada biri daha var. Aslında bütün mevzu para dedi. Para kazanmak ve para harcamak zorundasın. Tek gerçek mesele para. Parayla saadet olmaz diyorlar. Ama demek ki yeterince paran yokmuş. Paranı akıllıca şeylere yatırman lazım. Parayla hisse senedi alabilirsin. Sonra o hisse senetlerini daha fazla para kazanmak için kullanırsın. Böylece para kazanamayacak kadar yaşlandığında yeterince paran olur. Gayrimenkul dediğin yorgun, yaşlı paraların yattığı huzur evidir. Dünyayı resmen para döndürüyor. Para kanunları doğa kanunlarına benzer. Hakkı ödenmeyen emek para falan getirmiyor. Karşılıksız para diye bir şey yok. Para demek sayılar demek. Para demek aslında güven demek. Aslında bütün mevzu para. Para kazanmak için para harcamak zorunda. Başa döndü. Evet, bozuk plak gibi para öven bir lavuk. Kafada hazır kelken şöyle enseye bir tane çota diye vuruyoruz ve devam ediyoruz. Önce şuna bakalım. Tom şişesi devrilmiş. İçinden koyu renkli güzel bir sıvı akıyor. Hemen neyse. Uyuyan liman işçisi. Evet, bu iyi oldu. Masada bir adam uyuyor. Botları çamura bulanmış. Tulumunun askıları inik. Gömleğinin altında ağaçlı bir logo ile çevrenmiş. Wild Pines yazısı var. Kendisi hazır sarhoşken uyandırıp belki ağzından laf alabiliriz. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Baş ağrısı ilacı görüyorsun diyor. Kas gücü deneyebiliriz. Hapları alalım ama önce. The man does not mind. You probably need them more than he does. Evet, şuraya geldi. Magnezyum alıyormuş kendisi. You've just Devam. picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Moral hasarı alırsan diyor. Magnezyum kullanarak düzeltebilirsin. Okey. Adamı bir sarsalım bakalım. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. Bayağı ağır bir uykusu var. Kas gücümüz yetmedi. Okey. Onu daha sonra deneyebiliyoruz. Nereden bakıyorduk ona? Şuradan. Kafa tasçı, kas gücü, normal paranormal kitaplar standı. Kolların arasındaki ayak izleri, ayna, kuno,
bayağı bir kas gücüne ihtiyacımız var gördüğümüz üzere. O zaman şu yeni şeyimizi kas gücü olarak alalım. Bünye tabanımız 2'ymiş. Böyle. Kabul ediyorum. Bir de hatta üstüne şu kıyafeti giyiyorum. Artık kravatımızda bir şeyimiz var mı? Evet, içimdeki denizi arttırıyormuş. Okey. Biraz zaman alabilir. Okey. The Daha worker sonra is in a deep slumber. döneceğiz Perhaps he's buraya. on his way to where you just came from, into the primordial darkness. Bekle, senin geldiğin yere doğru gidiyordur. İlkel karanlığa doğru. Yani bayağı bir içmiş o da. Şimdi %58 şansımız var. Şimdi deneyelim. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Rip the buildings from the earth. Evet. Uyan, bu bir emirdir. Kanun benim demek istemiyorum. Hiçbir şey söylemeden yalnızca ilkel bir çığlık atıyorum. Why the yelling man? 30'larındaki adam bu sesle konuşuyor bu arada. Yavaşça başını kaldırıyor ve sana boş boş bakıyor diyor. Looks like a Sao descendant. A lot of Sao dock workers around. Aşırı ırk meselesi burada da dönüyor yani. Kendi kafamızın içinde de Sao soyundan biri galiba falan. Evet, hayatta mısın falan diye şey yapabiliriz, şaka yapabiliriz veya direkt sorularımı cevaplaman lazım da diyebiliriz. Biraz direkt olalım. Really? You woke me up for that? Fine. What is it, officer? Fine. Bakalım neler soracağız. Şimdi aklımıza gelenleri soralım. Officer, even after a rude awakening, this dock worker respects the police more than they usually do at least. Okey. Polise bir şekilde güvenen bir işçi varmış. Yeni uyanmasına rağmen. Okey. Sen niye buradasın? Grevi örgütleyen kim? Senin mi? Avludaki ceset. Grevi örgütleyen kim diye başlayalım. We are the workers, the union. We know what we need. What's right for us. Yani bir lideriniz yok mu diyor. Hiç böyle bir şey sormaya gerek yok. İşçiler ve sendika zaten. Evet, makul. Okay. I guess there's also Evrard. He's in charge of the union. He's smart, knows how to negotiate. He's got our back. Okay, arkalarında bu bizim de aradığımız Evrard varmış. Okay, sen niye grevde değilsin? They got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. Or just getting some sleep. Or was. Kafatasçı bizim de işte geçen bölümde başımıza bela olan aşırı ırkçı adam. Kapıyı koruyor. Ben burada uyuyabilirim diyor. The way he says measurehead implies ultimate trust in this head reckoner's physical prowess. Evet, yani aşırı güçlü olduğu için bu arkadaş da ona hayranmış. Okey, avludaki ceset peki? Yeah, what about it? Sorun etmiyor gibisin. Burada ağaçlarda çok bu ceset asılı. You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs. Okey, işte hendekte bulunan oluyor, regara düşen oluyor diyor, sokak köpekleri falan. Ama ağaca asılan çok olmuyordur. If someone has decided to die on top of a tree, then who is it my concern? Evet, polis olduğum için birilerinin bununla ilgilenmesi gerek. Görünüşe bakılırsa o biri de benim diyoruz. I can tell you this. Trouble's ahead.
Bela yaklaşıyor dedi. Böyle planlar var demek ki. You have a pretty solid feeling that the man's not just mouthing off. He's strong, but even he has reasons to be cautious here. Okey, adam güçlü kuvvetli olmasına rağmen tırsıyor diyor bu beladan. Bela geldi bile. Ağaçtan sallandırılmış ölü bir adam başka ne denir? Ne belası diye soralım. Daha genel bir cevap alalım. You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know, and I prefer to keep it this way. Ben bu kadar biliyorum dedi. Siz bulun gerisini. Polis değil misiniz dedi. Peki. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. Okey. Kim uyandırmaya çalışıyor bizi? So Union people think he was a killer, he thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Okey. Bela dediği sanırım kafatasçıdan bahsediyorlar. Ben anlamadım ama oyunu anladı. Demek ki sendikalılar, hatta bu uykucu bile onun katil olduğuna inanıyor diyor. O kim? Onu bulacağız bakalım. Okey. Şu Wild Pines'tan bir bahsetsene bana. That's the name of my employer. I work in logistics. Okey. He doesn't sound too enthusiastic about this. İşler nasıl? How's it going? Beni de esnetecek ya. Haven't you noticed what's going on outside? Okey. Tam bir kumarhane. Good. Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. Okey. For one, I can get some goddamn shut-eye. Right to sleep, I say. Çalışma hakkı yerine uyku hakkı istiyormuş. Okey, hadi bırakayım da uyu. The dock worker doesn't answer. His head is already back down on the table, in sweet sleep. Okey. Şimdi gömleğimizi giyebiliriz. Gerçek hayatta böyle olduğunu düşünsenize ya. Çok komik olmaz mı? İşte mesela bakkala giriyorsunuz. İşte cebinizdeki para, atıyorum 50 lira. İşte bir şeyler alacaksınız ve hesaplıyorsunuz şöyle kafanızda. İşte alacağınız şeyler 70 lira tutuyor ve işte üstünüzde şey var. Böyle inventory'nizde diyeyim. İşte indirim sağlayan bir kıyafet var. Böyle bakkala girip üstünüzü böyle çıkartıyorsunuz. Hop, yeni şeyleri giyiyorsunuz falan. Ondan sonra alışveriş yapıyorsunuz. Böyle 50 liraya geliyor. Yani RPG'nin özü aslında bu. Yani baktığınızda. Biraz da şu tarafa gidelim. Seyir dürbünün camını okumuşlar. Çalışıyor. Hop, burada birini gördüm son anda. Birileri var hatta. Merhaba. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Adam arkadaşına hiç mi utanmıyorsun diyor. Her mezurayı çıkardığında belim diye zırlayıp duruyorsun. Mezura mı? Ha, oyun oynuyorlar. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Çorba dolu bir dünyada çatalla gezen bir adamsın diyor. Çok güzelmiş. Oyunun keyfini çıkartalım. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. İki tane huysuz yaşlı birbirleriyle kapışıyorlar. Bir yandan da bir oyun oynuyorlar. Herhalde curling tarzı, hani böyle kim daha işte merkeze atacak falan gibi bir şeye benziyor buradan bakınca. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Okey. Bizde de top var. Hop diye oyuna karışabiliriz.
oyunun ne olduğunu sormayalım mı önce diyoruz. Ya da bam diye araya girebiliriz. Bu daha eğlenceli olan, ona gidelim. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime. Oyuna dalıyorum. Yüksek ihtimal öyle bir şeyim var. Topu al ve onlara bu işin nasıl yapıldığını göster. Yani bu gerçek hayatta olsa, bu arada yani bu kadar saygısızca tabii girmem ama hani ben de oynayabilir miyim dedikten sonra gerçekten yenerim onları. Çünkü çok garip bir özelliğim var, yani böyle şey, topları falan böyle çok isabetli atabiliyorum. Mesela işte basketbol oynarken işte dribbling yapamıyorum mesela ama çok iyi şut atarım. İşte futbolda keza işte kulak deliğime top atsana deseniz atarım, yani öyle bir özelliğim var. O yüzden buradaki bu %83 ihtimal bana öyle hissettirdi ama büyük ihtimalle de zortlayacağız. Bakalım. Bu bir de şey, bu arada turuncu olunca bir daha deneyemiyoruz. Kırmızı diyor. Kırmızısın ama bunu tekrar deneyemezsin. O yüzden hadi bakalım. Şöyle yapıp basıyorum. Cutscene girdi. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. Topu eline alır almaz hafifliğine şaşırıyorsun. Fark etmez, bir şekilde başaracaksın. Topu hissedelim önce. Şöyle. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it, probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Şahane bir top diyor. Atalım. Already your muscles are adjusting to the weight, the nervous system calibrating, until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. Man ball ready diyor. Çevreyi özümseyelim. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Çok anime bir an yaşıyoruz şu anda. Böyle her şeyi hissediyoruz falan. Bütün sesler, kokular, hatta rüzgar. Geriye yalnızca adam ve topun bütünlüğü kalana kadar her şey tek tek kayboluyor. Artık man ball olabiliriz. Kendini bırak. Top senin bir parçan. Hoppa. Galiba oraya Merde! atlayacaktık. Bordel de merde! Çok uzağa attık ama bize Fransızca merde dedi. Bordel de merde. Ne demek bilmiyorum. A whorehouse of shit. Heh. Boklu kerane demiş. It wasn't whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters, probably 24, and then some. Nothing to be embarrassed about. Evet. 23 metre, 24 metre hatta atmışız ama büyük ihtimalle oyun o şekilde oynanmıyordu. Benim tahminim o. What the hell is your problem? Zayıf bir kol kası olmadığı kesin. Derdin mi? Anlamadım. You vandalized our game, son! We can't play petanque with 5 bull! 5 topla petank oynayamayız diyor. Ha, petank. Anladım. Ben gülle sanmıştım diyorum. Well, it damn well isn't. It's petanque. You ruined a petanque game. We want our bull back. Topumuzu geri istiyoruz. Atan alır diyor şu anda bize. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Evet, ben yanlış anladım. Oyunu o şekilde oynanmıyordu. Belli ki bakınız adam böyle gayet klas bir atış attı topu buraya. Of course there's harm done, you iron slug. You owe us a goddamn bull. Ben de bull yok, gülle var diyorum. Gülle. Will this...
No, it will goddamn not. Bu olmaz dedi. Çok hafif bir top belli ki. Thank you, officer. This is really something. Honestly, I think it's better than our old bull, even. Bizim topumuzdan daha iyi diyor. Bull. Mon Dieu. All right, fine. What do you want, officer? Şey gibi mahallede küçük çocukların topuna böyle karışıp işte at abinin kıllı göğsüne falan diyen böyle abiler vardır. Gelir böyle oyunun içine sıçar sonra gider. Ona benzedi ama bu sefer tam tersi yani. Yaşlıların oyununu bozan bir tane lavuk olduk. İyi tamam falan dedi en son. E, Ne istiyorsun diyor. Yes. Why did you come here? It's unlikely they know anything about the murder. Cinayetle ilgili bir şey biliyor olma ihtimali düşük diyor. Olsun soralım. Biz yine de. Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Adam eski asker olduğu için polise de yani böyle yardım etme konusunda bir sıkıntı duymuyorum diyor ama yerel halkın çoğu bunu yapmayacaktır. Ama bende de bir bilgi yok diyor. Neden peki yerel halkın çoğu polise şey yapmıyor? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Evet dediğim gibi senin aynasızlarla bir derdin yok mu? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Teşekkürler. Bu Rene'de milliyetçi çıktı. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. Hah. Bakalım kadın polisler hakkında ne diyor? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Evet, yani evrak işleri, idari görevler falan diyor yalnızca. Sonra tartışmalı konularda fikrimi belirtmekten sakınırım. Bırakalım bu muhabbeti. Karakolu temizleme ve erkeklerin karnını tok tutma işleri de var tabii. Yuh ayı diyorum. Reheme kadınların yapamayacağı vazife yoktur Rene. But you must agree that nature, in her infinite wisdom, has made men more fit to perform certain, more challenging tasks. Don't you, officer? Hayır, öyle bir durum yok açıkçası. Really, officer. Match an average woman against an average man in a dark alley and see who comes out on top. Okey. Ortalama bir kadını karanlık bir sokakta ortalama bir adama karşı getir ve kimin üstün geleceğini gör diyor. Niye bir üstün kurma çabasına girsinler? Mesela. Gender equality is a very noble, very modern idea. But in real life, primal roles prevail. But I do not wish to discuss this matter further. Okey. Belki siz yaşlısınız, şu meseleyi bilirsiniz. Üçüncü Philip heykeli gördüm ben. Ne düşünüyorsunuz? Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Okey. Biraz heyecanlandı amca. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Gaston Martin amcamız biraz Rene ile ters düşüyor. Çok iyiymiş yani. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Okey. Konu büyük ihtimalle çalıyor ama çalışıyor'ya gelecek. Bakalım. Peki gerçek bir kral nasıl hükmetmeli diye soralım. Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Okey. Bence bir lider kendinden önce halkının refahını düşünmeli. Bu ülkenin ihtiyacı olan yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyecek güçlü liderler. Bu konuyla ilgili ne düşüneceğini bilmiyorum.
Evet, ülkenin ihtiyacı olan yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyecek güçlü liderler diyorum. Sadece tek bir lider değil aslında yani buradaki liderler umarım düşündüğüm gibidir. Yani öncüler gibi. Bunu demek istiyorum. Revachol would be a different place if more people realized that. We could still be the... Evet, eskisi gibi olabilirdik diyor. Revaşol şu anda bana göre berbat diyor. Don't get started on that again. What happened, happened. Olan oldu. Artık şu muhabbetleri açmayın diyor. Bıkmış Gaston Martin amcamız. Peki. The carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. Kokain falan dediniz. O neydi? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy. The nobility loved Herkes so biliyor. much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. Evet, bu konuyu zaten biz şey yapmıştık. Herkes de biliyormuş. You can't even take responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? Okay, sorumlulukları yüzünden böyle bir şeye hani ne denir? Meşru kılmaya çalışıyor Rene. That's why the Philippian kings use cocaine, for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revachol's finest years. Ülkenin Regnum Cocainum adı verilen bir dönemi olmuş. En iyi yıllarıydı diyor. Okay. Of course. Clarity of vision. Awareness. Aynen böyle bir şey için başka bir maddeye ihtiyaç duymak. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Okay. Yani öve öve bitiremedi. Amca var mı senin üstünde? Higher realms. Of course, it all makes sense. He's just making excuses for the king's habits, isn't he? Evet. Yani üst diyarlar demiştik değil mi? Kulağa ilginç geliyor. Öyle büyük sorumluluklar arada bir destek gerektirir. Bir kral için sorumsuz bir davranış gibi geliyor. Uyuşturucu kullananların bırak ülke yönetmeyi ağır iş mekanizması bile kullanmaması lazım. Bu konuyu aydınlattığın için teşekkürler. 3 numarayı söyleyeyim. Bu amcaya biraz ters gitmeye karar verdim. From what I've seen of the officers of the RCM... But I don't want to get into a debate about drug policies. İyi olur. Yani diyor ki polis memurlarının gördüğüm kadarıyla diyor. Daha sonra uyuşturucu politikalarıyla ilgili bir tartışmaya girmek istemiyorum diyor. Okey. Right. Ah sağ olun. Kraterde oturuyorsunuz diyor. Kıraathane okudum bu arada. Kraterde oturuyorsunuz diyor. Geçelim ya bana ne. Oyunu da ezip geçelim. Langıçların heyecan cıvıklarını ve tıkırtılarını duyuyoruz. Lastik izleri çatıya kadar çıkıyor. Çamur ve yağmur izleri neredeyse silmiş. Burada bir şey var. Çok eski bir çeşme, artık su akmıyor. İçinden bir ağaç yükseliyor. Bakayım şöyle bir, buralarda bir şey var mı? Bank var. Sonra arabaya gidip Sylvie ile konuşacağım. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Eskimiş ve yer yer hasarlı tahtaları çok rahatmış gibi görünmüyor. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Bir çözelim sonra dinleniriz You can diyor. revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Ha, burada vakit geçirebiliyormuşuz. Okey. Adam gibi adamlara layık devasa toplar. Of.
Sylvie ile konuşalım biz en iyisi. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Merkez This is Precinct 57. How may I assist you? bizi bir şu Sylvie'ye bağla bakalım. Of course. What is the number, officer? Kim? Sende var mı Sylvie'nin numarası? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Received. Okay. Hold on, officer. Bekliyoruz. Sabırla bekliyorum. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little rhythm with his right foot. Quite a lot of time has passed. Ben de şu anda bilgisayarın başında bacaklarımı sallıyordum. Teğmen Kitsuragi de yavaşça sağ ayağını yere bırak ritim tutmaya başlıyor diyor. Hadi ama. Alo. Alo. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Sylvie Malaika. Okay. Yes, hello? Alo merhaba dedi. Daha önce tanışmadığımızı söylemek istiyorum. Merhaba ben polisim, iş yerindeki son günlerine dair bazı sorularım olacaktı. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? Beni tanıdı zaten. Okey. Polisi sen mi aradın? No, not me. Kim aradı biliyor musun? No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. Hırsızlar kabloları çalıyor diyor. People don't have the money to have the cables put in again. They use the union's phone or the one on the coast. Ya sendika telefonunu ya da sahildeki telefonu kullanıyorlar diyor. Kimsenin öyle telefonu yok diyor. So Okey. the Union has a phone, and there's one further down the coast. Got it. Okey, bunları not ediyoruz. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Sen niye aramadın peki? What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the court. Nereden biliyor peki? No one calls the police. The union would get angry. Bu sendika biraz anladığımız kadarıyla cani bir sendika. Kimse polisi aramaz. Sendika kızar, ondan korkarlar diyor. You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Burada sendikanın dediği olur diyor. Burada işte kanun sendikaydı zaten. Bizim de kanun olarak burada olmamız aslında sendikanın işine çomak sokmak demek oluyor. Bakalım bize nasıl davranacaklar. Garbage. Saçmalık dedi. Zorlayabiliriz. Bizi aramak yerine avlunda bir cesedin haftalarca sallanmasına izin vermenin sebebi tam olarak nedir? Zorlayalım biraz çünkü yani böyle olmayacak. I didn't want to get in trouble with the others. Kim o? Others. Push her further. Show her the error of her ways. Evet. Şuradan açıklığa kavuşturayım. Kendini kurtarmak için kanunları görmezden mi geldin? Diğerleri derken dersek o kadar ciddiye almayabilir ama bu biraz belki onu şey yapar, zorlar. I didn't know I had to report it. I thought someone would take him down eventually. Bildirmek zorunda olduğumu bilmiyordum. Yani, tamam olur ya öyle falan diyeyim. Yes, I know. It's just... Was there anything else? Okey, başka bir şey Yeah, soralım. go on. Benim belgelerim çöp konteynerindeydi. Senin var mı bir alakan? Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it.
diyorum. Tuvalete tıkmaya çalışmışız defteri. Okey. I am sorry about that. Anything else, Detective? Sen işi bırakmışsın. O neden? Do you mean why did I leave the bar? Evet. Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Okay. Why not? Tamam, ben şöyle söyleyeyim. Guard yüzünden mi? What? No, why would you even think that? Evet. Ne diyelim? Sana çıkma teklif ettiğini söyledi. Öyle bir şey olmadı mı? O domuzdan korkma CV. Kendini savunman gerek. Yani sırf biri sana çıkma teklif ettiği için işi bırakarak aşırı tepki gösterdiğini kabul ediyor musun? Bunu demeyeceğim tabii ki. Evet, biraz sınırı aşmış aslında. Şöyle diyelim. Please, don't bring Gar into this. It's none of your business. Gayet de my business. God, why can't you just mind your own business? She mutters. Niye kendi işine bakamıyorsun? I already said I don't want to talk about this. You're messing everything up again. Tamam. Kusura bakma. Polis kimliğimi gördün mü? Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. O anlamda değil yani. Nerede olduğunu biliyor This musun? exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have been important to you in the past. Don't go there again. Tamam. Polis kimliğim kayıp. Gördün mü onu? Oh, no, I haven't, sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Tamam. Bir üniformam olduğunu düşünmüyorum. Kimin de yok diyor. Ondan sonra gayet bir polis gibi duruyor diyor. Okey. Oluruna bırakacağım. Right. It's better to not ask too many questions, lest people start thinking you're a cop or something. İyi, tamam. Yani senden de bir şey çıkmadı. Okey. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Bir dakika. Sen niye bana kızıyorsun ki? Yes, you have obviously done something to upset her at the Whirling in Rags when she was still working there. Çalışıyorken de bir şey yapmış olabilirmişiz. Bana mı kızgınsın sen? I'm not mad, it's just... You were so drunk and so emotional all the time, and then the skewer thing happened. It just made me want to quit. Bir dakika, benim yüzümden mi işten ayrılmak istedin? Korsan martı olayı mı? Yes, obviously. You were the worst client I've ever seen. And I have seen so many assholes in this place. Bir sürü hıyar gördüm, senin gibisini görmedim diyor. I've had sailors fighting, union guys grabbing my ass, kids stealing booze. Once a guy was glued to the karaoke machine every night for 2 months. But you... Ne yaptım ya o kadar? Millet kızcağızın poposunu falan elliyormuş, taciz ediyorlarmış resmen. Ben daha kötü bir şey yapmışım. Ne olabilir? Well, you were worse than all of them. Honestly, you were getting borderline aggressive. Hayda. Even about little things like not turning down the volume at 3 a.m. I even liked one of those songs you kept listening to on repeat. No more. I hate it now. Ya kusura bakma. Okey, bu kadar mı? Then there was your room. Your project. An experiment to see how bad it can get in there. Ya, odayı ne kadar dağıtabiliriz daha şeklinde bir proje yaptığımızı söyledi. I tried to send the cleaner, but you wouldn't let me. Threatened to make me understand. I had no idea what you meant, and I don't want to know. Anlamanı sağlarım falan diye tehdit etmiş. Okey. And then you screamed something about being the most boring person alive and how everyone leaves you because you're just so boring. Bayağı kötü. Özür dilerim ya. And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with police documents, causing water damage downstairs in the kitchen. Oo, güzelmiş. Yani bayağı kızın kariyerini hatta bitirecek kadar iğrenç bir insan olduğumuzu öğrendik. I won't even mention you waving your gun around, harassing customers,
threatening to sing karaoke, threatening to kill yourself. Silahımızı oraya buraya sallıyormuşuz ve diğer müşterileri rahatsız ediyormuşuz. Elimizden biri almış olabilir ya da sahnenin oralarda olabilir belki. Okey, anladık. No, you really weren't. You were simply the worst. Tamam, çok üzgünüm ya Sylvie. God, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not to call me again, and let's pretend it never happened. Okey. Peki bu korsan martı olayı nedir? The stuffed bird, the great skua. You threw it against the wall while screaming, "Fuck that bird," and laughing like a maniac. Bayağı duvara fırlatıp zaten ölü olan kuşu kırmışız. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. Niye her zaman her şeyin içine ediyorum? Biraz da biz ağlayalım bakalım. It was a pretty bird. There since I started working in whirling. I really liked her. We call her Scotty. Okey. Yani konuştuğun için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. You hear a sigh of relief on the other end of the radio. Wordless, the call breaks. Then, the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Büyük bir karakola bağlanalım mı? Yok bence. Tamam, yok bir şey. 57 over and out. Okay, 10-4. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Tamam, işimiz bitti arabayla. Ne not aldık? Var yapanı ara diyor. Okey. Olay mahalline bir daha gidelim. Peki arka tarafta bir şeyler vardı. Oraya bakmaya unuttum. Bu taraflarda. Bu. Denmeye başlamış diyor. Oraya bastığımda başka bir yere gitti. Bir dakika, buralarda var bir şeyler. Taraflardan geçiyor mu? No. Üstünde bir şey var mı? Yok. Evladım, ama ayıp ediyorsun. Okey. Bu tarafta başka bir şey yok mu? Aa. Tam An levyemize göre. inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Bu da ne? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Okey. Neden bu çatı malzemesine bakıyorum? %58. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're too orderly. Okey. Çekelim There it panelleri. is. You see a shabby little door. Hop. Enteresan. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Sanırım bu yandaki seranın alet şeyi. Deposu. Okey. Belki şuraya da geçer. Ki boş bir magnezyum tüpü. Magnesolam. Bizim el fenerimiz de vardı. Nerede başka bir şeyler var mı?
pür edilmiş bir domuz kafası mumyalanmış gibi görünüyor. Bakınız faun. Kemik sarısı, toz izleri olan gümüş Be plaka. still, my beating heart. It's amphetamine, sweet amphetamine. Uyuşturucu varmış burada. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Bizim ne yapacağımızı daha çok merak ettim. There's a good vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. Birileri burada uyuşturucu kullanmış. Belki bu duruma bir polis müdahalesi gerekiyordur. Cebe indirmek gibi niyetim yoktu. Amfetaminin kişiyi çok iyi bir dedektife dönüştürdüğünü duymuştum. Ben polis müdahalesi diyorum. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, Buradan bahsediyorum. see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Arkadan limana girebiliriz belki diyor. Yoluma çıkanın yoluna sıçarım yazıyormuş. Okey. Buralara bakabiliyor muyum? Yarıya kadar yağmur suyuyla dolu. Bir dakika, şimdi buradan nasıl gideceğiz? Bunu artık çıkartabiliriz. Bu ne? Ha, buradan gidiş varmış. Okey. O zaman şuraya uğra önce. O. Kapı boşluğu yakında çöker diyor. Restorasyona yerleştirilen sütunlar bu harabeyi ayakta tutuyor. Okey. Ama bakın limana şuradan giriş yapabiliyoruz. Bossa Fade. Bu da 2 oldu. Burada bir şeyler var. Para mı bu? Yes. Yavaş yavaş böyle para da bulmamız gerekiyor. Buraya gidebiliyoruz. Sanıyorum. Ne yapacağız? Ne olabilir burada? Şuna bassam hiçbir şey yapmıyor. Buna bassam hiçbir şey yapmıyor. Zıplama tuşu olduğunu düşünmüyorum oyunda. Buna basalım. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Şambadan paltosunu burada bıraktım. When the wind ruffles the cloak, you can most definitely see a white rectangle on its back. Bir dikdörtgen görüyorsun diyor. Polis paltosu bu. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. Sağ ol. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Bence bu benim mi? Alayım mı falan diyor. The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Düşer miyim? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Ve bizi gazla da The cloak getirdi. looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? Okay. Bir etrafımıza bakalım. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Okay, burada rüzgar epey sert diyor. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Okay. Şimdi ne yapıyoruz burada? I was under the assumption we could ask the leader of this union to help us get this body down. This is why we're here, right? Yani evet. Or it could be that we are just exploring. Yani bunu
Daha sonra da deneyebilirim. Şimdi denesem mi? %8 şans. Bize yardımcı olabilecek bir şey yok şu an. İş belirliğimizi arttıracak sanıyorum. Nerede bizim iş belirliğimiz? Eşya bonusumuz -2 diyor. Belki bir şeyleri çıkartabiliriz. Şimdi olmaz diyelim. Ayakkabılarımızı çıkardık. Pantolonumuzu çıkardık. Bunları giyelim. Garip bir şeydeyiz. Bize yardımcı olabilecek başka bir şey yok. Araç. No. Etkileşim Tarpaulin deneyelim. cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Hadi bakalım. Düşeceğiz kesin. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Ben hocam bizi öldürmeye mi çalışıyorsun acaba? Başarısız diyor. Ben toplam 8 atabilmişim. 3 de işbirlikten geliyor. Zar 5 olmuş. Okey. Yani bizim işbirliğimiz 3, 12, 8 atmamız lazım. Bayağı zor. You could have died there. Shit, 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 shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. İrademiz bizi bıraktı gitti. Hey, hey! What happened? Tamam, şu an başım döndü falan. I understand. We can always come back when you are feeling better. It's just a cloak after all. Aynen, şimdi olmaz. Sonra geliriz. Giyinelim tekrardan. Pardon, eldiven de çıkarmam lazım. Okey. Buradan olmadı. Tekrardan şuradan girelim. Ya da bir dakika, aşağı atlamak mümkün mü? Para varmış. Grand Kron 37 karpostalı. Bu da satılabilir bir şeye benziyor. Bu pencere falan girilebilir bir şey mi yani burası? Sanırım değil. Koşalım. Okey, burayı bulduğumuz ama iyi oldu. Aşağı gidiyor musun? No. Tamam. Burada bir şey daha var. Para. Tamam. Çıkalım buradan. Oraya nasıl gidebiliriz acaba? Tamam, burada bir şey yokmuş. Ama iyi oldu yani hakikaten. Böyle şeyleri yapabildiğimi öğrendim en azından. Burası otelden gidilebilecek bir yere benziyor. Bakalım. Sonrasında da gelip karaoke mi yapsak? Ha, bir silahımız buralarda olabilir diyorduk. Bakalım. Şey gözükmüyor. Zaten biri bulsa çoktan çalmıştır diye düşünüyorum. Böyle. Bak burası benim odam diye adamı soksam mı? Buradan başka bir yere gidemiyoruz. Okey. Otelin üst katına nasıl çıkarız? Belki burası mı?
Orange ne yapıyor? The door is closed. O da There is tamam. no answer. Hmm. You hear the shower being turned on somewhere inside. Orange içeride duşa A girecek. tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Dünyada herkes sensiz bir şeyler yapıyor. Duyguyu bastır. The door is closed. Şu benim hayattaki herhalde en başarıyla yaptığım şey. Duyguyu bastır. Tamam. Görelim. Daha sonra uğrarım yanımda bu yokken. Bak sana odamı göstereyim. Kapıya bakmamaya çalışıyor diyor. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Burası bizim yatağımızmış. Okay. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Okay. Uyuyabiliyoruz da saat 9'dan sonra. Okay. Odada bir şey var mı? Şurası vardı. Açamıyoruz orayı ama. Okay. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Hiçbir şey söylemiyorum şöyle. Yıkıma mı bakıyorsun? He nods. Hı hı. Üzgünüm. No problem, officer. İyi hadi çıkalım. Evet. Hello. Ağlayan Fall Guys şeyi mi yap? Evet, kesin şeydir. Duyguyu bastır kısmını yakalamışsındır sen. O biraz tatsız oldu. Şurada bir kapı var. Oradan çıkmaya çalışacağım. Ne de olsa polisim. Evet. You see a heavy steel door with a Tahmin prominent etmiştim. dimple lock. It's painted blue. Sıkıntılı barel kilidi olan bir kapı. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Renge meftun oluyormuşuz. Mavi gizem demek. Kapı nereye açılıyor? You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Rengi çok güzel. Tamam. Görev harcı olarak soruşturmayla alakalı bir şey bulabiliriz. Duygularımızı dışa vuruyoruz. Böyle dışa. Duygularımdan Hadouken yöntemiyle sıyrılıyorum. Yani şöyle dışarıya doğru. Burada da bir şey var ya. Buraya bir bakalım. Eccentric. But okay, I suppose we could look into it. As a side investigation. Evet. Kapı ve esas soruşturmamız bir araya gelip stereo bir soruşturma. Aynen minik bir öyle yan soruşturma diyorum. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Kapıya meftun olduğum için kapıya bir The dokunacağım. cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Evet Hadouken çok hani öyle bilinen bir şey ama aslı onun Hadouken'dir. Biz öyle söylüyoruz yani Türk halkı olarak. Çok komikmiş hakikaten. Benim sesim bu arada bir şey oldu böyle garip hissediyorum. Ben bir ufak bir ara vereyim. Şu kapıyı bir çözelim. It leads to a side building adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. Yandaki binaya çıkıyor diyor. The door does not budge. Kapı oynamıyor. Okey.
bu kapı gizemi bizim için bu bölümlük son olsun. Saat 5:30 olmuş zaten. 4'te buraya gelecek olanlar da gelmedi. Onu nasıl çözeceğiz bakalım. Grevden tabii ki ayrılmadılar. Okey. Şimdi buraya geldik. Her zamanki gibi bölümü burada bitireyim. Daha sonra tekrardan bu maceraya devam ederiz. Saat 17:24 olmuş zaten. Yani yakında yemek falan yememiz lazım. 9'da uyuyabiliyormuşuz mesela, onu öğrendik. Dolayısıyla uyumamız gerekecek gibi. Evet, o zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.